YouTube videolarımdan birini yayından kaldırdım. İhtar aldım ve bunun detaylarını sizlerle paylaşmak istiyorum. Burada iyiyi de kötüyü de konuşalım. Hem zaten YouTube otomasyonu nasıl yapılır diye konuştuğumuz noktada kanal kapanma riskine karşı nelere dikkat etmemiz gerekiyor? Bunlardan bahsedelim. Ama benim aldığım ihtar gerçekten çok komik bir ihtar. Bu videoyu çekebilmek için de aslında bu sürecin, itiraz süreçlerinin biraz sonuçlanmasını bekledim. Ve şimdi hem biraz dertleşeceğim hem de size detaylardan bahsedeceğim. 23 Mart sabahı uyandım. İlk iş telefondan YouTube Stüdyo'ya giriş yaptım. İşte bir yorum var mı cevaplandırmam gereken, bunlara bakacağım. Bir baktım bir ya da 2 gün önce yüklediğim video yayından kaldırılmış ve para kazanması kapatılmış. Ondan sonra zaten ihtar bildirimi de var. Sonra maillerime bir girdim. Sağ olsun YouTube mailde biraz açıklamış ama çok yaptığım işle birebir örtüşen şeyler değil ki eğer buna istinaden benim videomu kaldırıyorsa kanalı da kapatması lazım ki bu işi daha böyle sert bir şekilde yapan bir sürü kanal var. Onların da yayın yapmaması gerekiyor gibi düşünüyorum ama bence ben YouTube'un ayağına bastım arkadaşlar. O yüzden böyle bir ihtar aldığımı düşünüyorum. Onu da şimdi açıklayacağım. Öncelikle mailde şunu belirtiyor. İnsanlara bugünden yarına zengin olabileceklerinin garantisini veriyormuşum, saadet zinciri kuruyormuşum ve dolandırıcılık yapıyormuşum gibi bir ithamla ihtar verdiğini söylüyor. Sonrasında ben buna tabii ki YouTube Stüdyo üzerinden itiraz ettim ve o itiraz esnasında da YouTube size topluluk kuralları ile ilgili bir şey çıkartıyor, test çıkartıyor aslında. Topluluk kurallarını tekrardan bir gözden geçirip aslında eğitim diyeyim, evet eğitim. O eğitimi yapmanızı istiyor. Zaten yaklaşık 10-15 soruluk bir eğitim. Ve orada da herhangi bir yanlışım da çıkmadı. Çünkü sizlerle de daha önce çok detaylı işte YouTube'da para kazanma, işte nasıl açılır, dikkat edilmesi gerekenler, telif hakları gibi. Bunları zaten yani böyle satır aralarını okumuş biriyim. Neden böyle bir ceza alınır alınmaz? Çok iyi ben farkındayım. Olabildiğince zaten videoları böyle güvenli alanda kalarak yapmaya çalışıyorum açıkçası. Ama tabii ki burada zaten kanalın amacı ek gelir yaratma yöntemleri olduğu için ister istemez YouTube'da kazanan videoları yakalayıp onlar üzerinden o videoları nasıl yapabileceğinizi anlatmaya çalışıyorum. Ancak son videoda şuydu, zaten ihtar alan videoda 2 yıldır video yüklemeden YouTube'dan nasıl para kazanılır? Nasıl para kazanılır da değil başlık. Böyle bir kanal buldumdu. Ama YouTube'un şöyle bir şeyi var, hatta arkadaşlardan biri yorumlarda da belirtti. YouTube 6 ay video yüklemezseniz kanalın para kazanmasını kapatıyor şeklinde. Sonra gittim bunu da araştırdım ben. Aslında böyle kesin bir bilgi yok. Bunları kendileri de farkında bence. İşlerine gelen kanalları kapatıyorlar, işlerine gelmeyenleri kapatmıyorlar. İşine gelmek ne demek? O kanal hala 2 yıldır video yüklemeden hala deli gibi izleniyorsa ve YouTube reklam gösterebilmeye devam ediyorsa, yani o videolarından para kazanmaya YouTube'da devam edebiliyorsa bence kanalı kapatmıyor ki kapatmayan örneği de yakaladım ben. Ve kurallarını da şöyle diyor. Eğer 6 aydır video ya da gönderi paylaşmıyorsa kanalın para kazanması kapatılabilir. Kapatılır. Kesin kapatılacaktır gibi bir ibare yok. Yani aslında ben bir kural söylüyorum ama kafama göre bunu uygularım mantığı biraz. Şimdi gelelim bu ihtardan sonra ne oldu? Ben hemen itiraz ettim. Çünkü itiraz sürecini başlatmanız gerekiyor. Ya tabii ki güveniyorsanız kendinize. Ben itiraz ettim ama itiraz ederken herhangi bir yorum yapabileceğiniz vesaire alan yok. Sonrasında itirazım 25 Mayıs'ta tekrar reddedildi. Hem mail de geldi bunun üzerinde. Mail üzerinden de işte isterseniz yardım merkezinden ulaşabilirsiniz vesaire vesaire. Yardım merkezi üzerinden de yazdım. Dedim ki böyle bir kanal var. 2 yıldır video yüklememiş ama para kazanması açık. Hala açık. Sizin kurallarınıza da eğer bu bir kuralsa sizin tarafınızda hani onu kapatmanız gerekiyor. Ve benim kanalımın çoğundaki videolar zaten YouTube'da şu kanal konsepti şu şekilde para kazanıyor ortalama. Hatta verileri de Virstats'tan alıyorum ve sonrasında o videoyu yapay zeka araçlarıyla nasıl yapabileceklerini abonelerime anlatıyorum şeklinde bir yardım merkezine mesaj attım. Dedim hani bana gerçekten spesifik bir şey söylemeniz lazım yoksa bütün videolarım kaldırılabilir bence bu videoyu kaldırdıysanız. Kanalımı kapatayım ne yapayım dedim ve hani bu işi yapan ve daha sert yapan bir sürü insan var. Onların kanalları niye aktif? Sonrasında bir gün, 2 gün sonra bir mail dönüşü geldi. Google'ın YouTube ekibinden biri. İşte videolarınız incelenmiştir. Yani bir insan tarafından incelenmiştir ve bununla ilgili size kesinlikle detay paylaşamıyoruz. Hani detay istenildiğinizin farkındayız.
Ama işte üzgünüz, veremiyoruz, böyle bir hakkımız yok vesaire gibi böyle genel geçer bir cevap geldi. Beni tatmin etmedi. Hatta işte bu maili yeterli bulmadıysanız işte bu mail üzerinden tekrardan yazabilirsiniz vesaire diyordu. Ben tekrardan bir şansımı zorladım açıkçası. Ya dedim ki olay para kazanmak mı? Hani oraya bağlamışsınız ama yoksa burada sizin açığınızı bulmam mı gibi çok açık net bir şekilde sordum. Anlıyorum, çok net bir yanıt bekliyorsunuz bizden ama maalesef cevap veremeyiz şeklinde tekrar bir dönüş aldım. Kısacası şu süreçten bunu anladım. Birazdan kural sayfalarını gösterip aslında nelere dikkat edilmesi gerekiyor ve ihtar aldığınızda neler oluyor bunlardan bahsedeceğim ama biraz kendi kafalarına göre ilerliyorlar. Yani bir kurallar var ama o kurallara uysanız da uymasanız da günün sonunda bence biraz kafalarına göre karar verip hareket ediyorlar gibi. Çünkü çok fazla işte yorumlarda da sorular geliyor sizlerden. İşte şu yapay zekayla işte yapılmış kopya içerikler, para kazanıyorlar, işte bilmem kaç milyon abonesi olmuş vesaire vesaire gibi. Hani gerçekten kopya içeriğe izin vermediğini söyleyen topluluk kuralları var ya da telif hakları kuralları var böyle sayfalarca. Ama gerçekten bakıyorsunuz adam kazanıyor mu? Kazanıyor. Onu niye kapatmıyorsun? Gibi düşünüyorsun. Her şeyi bir yandan düzgün yapmaya çalışan insanlar var. Her şeyi böyle açık açık anlatan insanlar var. Eğer gerçekten benim videomu bir insan incelediyse o videoda herhangi bir sorun olmadığını anlar. Tabii ki böyle hani tıklatıp insanlara izletebilmek için hem kapakta hem videonun isimlendirilmesinde bu tarz şeyler yapılabiliyor ki yapmanızı da herkes öneriyor. Yani önermeyen kimse yok. Hem yurt içinde hem yurt dışında bu YouTube otomasyonunu anlatan insanlar ya da YouTube'da kanalını büyütmek isteyen insanlara yardımcı olan kişiler bundan zaten bahsediyor yani. Bununla ilgili eğitimler vesaire veriyor insanlar. Bu arada ihtar aldığınızda ne oluyor? Hemen bakalım. Muhtemelen eğer bu işle uğraşıyorsanız, YouTube'dan para kazanma işiyle uğraşıyorsanız belli başlı kanallarınız işte telif hakkı uyarısı da alacak, işte copyright uyarısı, ihtar uyarıları da alacak. Belki kanallar kapatılacak da. Bu hiç önemli değil. Kanal yeniden açılır. Ama burada hani benim için en azından işte yüzümü gösterip artık bir şahıs ismiyle açtığım bir kanal olunca ister istemez benim daha böyle dikkatli olmam gerekecektir. Bu arada ya şöyle bir şey de olabilir bu arada. Hani belki farklı insanları da rahatsız etmiş olabilirim. Belki doğrudan o videoyu şikayet etmiş de olabilirler. Bilmiyorum. Böyle bir şey de olabilir. Ben olabildiğince verimli bilgiler paylaşmaya çalışıyorum. Ama eğer hoşuna gitmeyen insanlar varsa bunu daha önce de paylaştım. Abone olmayabilirler, videoları izlemeyebilirler. Ama burada bunlardan faydalanan insanları da mahrum bırakmasınlar derim ben. Şimdi öncelikle YouTube Stüdyo'da şöyle bir uyarı var. Bu ekranı zaten paylaşacağım. İçeriğiniz topluluk kurallarımızı ihlal ettiği için kaldırıldı. Uyarı aldınız. Hata yaptığınızı düşünüyorsanız harekete geçin seçeneğini belirleyerek karara itiraz edebilir ve uyarının 90 gün sonra kaldırılması için isteğe bağlı eğitime katılabilirsiniz. Ben bu eğitime katıldım. İtirazımı da ettim. Tekrar bir reddimi de yedim ve şu anda 23 Mayıs tarihinde uyarı aldınız. 21 Ağustos tarihinde bu ihtar kanalınızdan kaldırılacaktır ibaresi var. Yani 21 Ağustos'ta bu ihtar kaldırılacak. Benim gene 0 ihtarım olacak. Eğer bir ihtar alırsam o tekrar birinci ihtar şeklinde başlayacak. O 90 günlük süreç tekrar orada başlayacak. 21 Ağustos'a kadar yani 2 ihtar daha alırsam kanalın kapatılma riski var. Ben şu anda böyle diken üstündeyim. Yani ne video yüklesem bu kanalın konseptine uygun sanki ihtar alabilirmişim hissi var. O yüzden diyorum ki ben böyle yaz boyunca böyle zenginlik ek gelir üzerine böyle kitap yorumları paylaşayım. Ya da böyle gayet felsefik, dini sohbetler yapalım diyorum. Ne dersiniz? Neyse işin şakası bir tarafa dediğim gibi bu tarz şeyler olabilir. Hep olacaktır. Olmaya devam edecektir. Bunun dışında yönetilen başka kanallar da var. Mesela Almanca kanalım da bir kez copyright cezası aldı. İhtarla copyright farklı bu arada arkadaşlar. Onun için de hani ben size gene linkini bırakırım oradan incelersiniz ama şimdi biz sadece ihtarı konuşalım istiyorum. İlk 3 ihtar nasıl işliyor? Kendi kurallarına göre bundan bahsedeceğim. İlk ihtara bakalım. Burada diyor ki içeriğinizin politikalarımızla uymadığını ikinci kez tespit edersek ihtar veririz. Yani demek ki bu videodan önce herhangi bir videomda
tespit edilmiş demek ki. O yüzden ihtar almışım. Ama o video hangisi? Kesinlikle bu bilgi yok. Yani bu bilgiyi vermediği için ben nerede yanlış yaptığımı kesinlikle örtüştüremiyorum. Yani bilmiyorum. Hatayı nerede yaptığımın farkında değilim. Bunu söylemiyorlar da kesinlikle. Bunun dışında bu ihtarı aldığınızda diyor 1 hafta boyunca aşağıdaki işlemleri yapamazsınız. Video ve canlı yayın kaydı yükleme, planlanmış canlı yayın başlatma, videonun belli bir zamanda herkese açık hale getirilmesini planlama vesaire vesaire. İlk gösterim oluşturma gibi. Ancak 90 günlük süre içerisinde ikinci ihtarı alırsam o zaman 2 hafta boyunca içerik yayınlayamıyorum, canlı yayın başlatamıyorum ve 2 hafta boyunca kanalın tüm ayrıcalıklarını kapatıyor. Yani diğer videolarımdan da işte para kazanamıyorum, üye olamıyorsunuz kanala vesaire gibi, abone olamıyorsunuz gibi şeyler var diye anlıyorum buradan. Yani tüm ayrıcalıklar kapatılır diyor. Bu da çok bence net değil. Üçüncü ihtarda da yine bu 90 gün içerisinde 3. ihtarınızı alırsanız YouTube'dan kalıcı olarak kaldırılabilir kanalınız diyor. Bak yine kaldırılabilir diyor. Yani anlatabiliyor muyum? Kaldırılabilir. Bu bence çok açık. İster kaldırırım, ister kaldırmam. Baktım videoların izleniyor, ben de kazanıyorum, kaldırmayabilirim. Ve geliyor bence bu. Umarım bu videoyu da yayından kaldırmaz YouTube. Ben bu kural linkini de açıklamaya bırakacağım sizlere incelemeniz için. Sanırım ilk ödememi aldığım videodaki nazar boncukları gerçekten işe yaramadı. Nazar boncukları korumaz diyen birkaç arkadaş vardı. Haklılarmış sanırım. İşin esprisi bir yana dediğim gibi ben olabildiğince bu dönemde biraz daha başlıklarımı, kapak fotoğraflarımı daha böyle korkarak hazırlayacağım diyeyim, siz anlayın. Ancak burada bence güzel şeyler anlatmaya devam edeceğim. YouTube'un bu ihtarı beni çok da yıldırmadı açıkçası. Evet, yaşadığım bu olumsuz deneyimle ilgili tecrübelerimi sizlerle paylaşmak istedim. Ve bir hafta o yüzden bekledim, aslında sürecin tamamlanmasını bekledim. Ama eminim zaten bu videoyu izliyorsanız, buradaysanız YouTube'a video yükleyen ve buradan para kazanmaya çalışan kişilersiniz. Bu tarz deneyimleriniz olmuş olabilir. Umarım olmamıştır bu arada. Yorumlarda yazın. Her ne kadar önümüzde YouTube'un sunduğu böyle kurallar listesi olsa da YouTube burayı kendine göre esnetiyor diye ben anladım ve yorumladım. Bu yüzden buradaki deneyim paylaşımı hepimize faydalı olacak ve bir sonraki videoları daha düzgün bir şekilde, daha güvenli hale getirmemize yardımcı olacaktır diye düşünüyorum.